Bir gemi dolusu insan nereye kaybolabilir? Bugün sizlerle denizcilik tarihinin en büyük hayalet gemi hikayelerinden birine, o soğuk ve karanlık 1872 kışına gidiyoruz. Konumuz Mary Celeste. Düşünün, okyanusun tam ortasında, sapasağlam, yelkenleri açık, sanki bir hayalet tarafından yönetiliyormuş gibi süzülen bir gemi bulunuyor. İçeri giriyorsunuz ve zaman donmuş. Yemekler masada, değerli eşyalar yerli yerinde. Ama gemideki 10 kişi, kaptan, onun sevgili karısı, minik kızları ve tüm mürettebat sanki buhar olup havaya karışmışlar. Ne bir boğuşma izi, ne bir damla kan. Sadece terk edilmiş bir hayat ve sonsuz bir sessizlik. Hazırsanız 150 yıldır kilitli duran bu gizemli kapıyı birlikte aralıyoruz. Mary Celeste'in hikayesi aslında 1872'de başlamadı. Bu gemi denize indirildiği ilk günden beri sanki üzerinde bir lanet taşıyordu. Orijinal adı Amazon'du. 1861 yılında Kanada'da inşa edildi. Sahibi ve ilk kaptanı Robert McLellan, geminin ilk seferinde aniden hastalanarak hayatını kaybetti. Bu, geminin kurban aldığı ilk ama son can olmayacaktı. Amazon sonraki yıllarda defalarca kaza yaptı, karaya oturdu ve başka gemilerle çarpıştı. Denizciler arasında bu geminin uğursuz olduğu kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı bile. En sonunda büyük bir fırtınada ağır hasar alınca Amerikalı bir iş adamı tarafından satın alındı, adı değiştirildi ve Mary Celeste olarak yeniden doğdu. Ama isim değişikliği geminin kaderindeki o karanlık gölgeyi silmeye yetmedi. Hikayemiz Kasım 1872'de sisli bir New York limanında başlıyor. Mary Celeste, aslında pek de gösterişli olmayan bu küçük yelkenli, İtalya'nın Cenova kentine doğru demir alıyordu. Ambarları tehlikeli bir yükle doluydu. Tam 1700 varil endüstriyel alkol. Mürettebat denizle yoğrulmuş 7 deneyimli denizciden oluşuyordu. Başlarındaysa Kaptan Benjamin Briggs vardı. Kaptan Benjamin Briggs sıradan bir kaptan değildi. Disiplinli, dürüst ve aile babası olarak bilinen döneminin en saygın kaptanlarından biriydi. Karısı Sarah ve 2 yaşındaki kızı Sophia'yı yanına alması aslında gemisine ve tecrübesine duyduğu sarsılmaz güvenin bir kanıtıydı. Bir an için gözünüzde canlandırın. O devasa okyanusun ortasında, babasının gemisinin güvertesinde paytak adımlarla koşan 2 yaşında bir kız çocuğu. Rüzgar saçlarını savururken belki de hayatının en büyük macerasını yaşadığını düşünüyordu. Babası kaptan köşkünde haritaları incelerken annesi Sarah kamerada piyano çalıyordu. Mary Celeste o anlarda bir gemiden çok yüzen bir yuva gibiydi. Ama ne yazık ki bu huzurlu tablo Atlantik'in karanlık sularında parçalanmak üzereydi. Aynı günlerde aynı rotada başka bir gemi daha ilerliyordu. Dei Gratia. 4 Aralık günü öğleden sonra Dei Gratia'nın nöbetçisi ufukta garip bir karaltı fark etti. Gemi yaklaştıkça Kaptan Morehouse bir terslik olduğunu anladı. Mary Celeste bir sarhoş gibi yalpalıyordu. Yelkenleri rüzgarda paramparça olmuş, rotasız bir şekilde sürükleniyordu. Daha da ürkütücü olanı sancağı ters çekilmişti. Denizin ortasında bu "yardım edin, tehlikedeyiz" işaretidir. Kaptan Morehouse derhal bir filika indirdi. Mary Celeste'in bordasına tırmanan denizcileri sağır edici bir sessizlik karşıladı. Sadece rüzgarın direkler arasında çaldığı ıslık duyuluyordu. Kameralara indiklerinde gördükleri manzara dışarıdaki sessizlikten çok daha ürkütücüydü. Sanki zaman donmuştu. Yemek masası kuruluydu. Tabaklarda yarısı yenmiş kahvaltılıklar, fincanlarda çaylar, öylece bırakılmış çatal bıçaklar duruyordu. Sanki sıradan, huzurlu bir aile yemeği, görünmez bir bıçakla aniden kesilmişti. Yataklarda vücut izleri görülebiliyordu. İnsanlar burada uyumuş, uyanmış, hazırlanmış ve bir saniye sonra yok olmuşlardı. Kaptanın seyir defterini buldular. Son kayıt 25 Kasım'a aitti. Ne bir panik ifadesi, ne yaklaşan bir fırtına uyarısı, sadece rüzgarın yönü ve koordinatlar gibi sıradan günlük notlar. Ancak güvertede işler değişiyordu. Trabzanlarda sanki bir kılıç ya da balta ile indirilmişçesine derin çentikler vardı. Geminin altına sintineye baktılar. Bir miktar su birikmişti, yaklaşık 1 metre kadar. Ama bu, Mary Celeste gibi sağlam bir gemiyi batıracak seviyede değildi. Üstelik geminin su tahliye pompaları sapasağlam çalışır durumdaydı. Peki, onları gemiyi terk etmeye iten o korkunç sebep neydi? Ve en büyük bulgu aslında olmayan bir şeydi.
geminin tek can kurtarma aracı olan filika yoktu. Yerinden sökülmüştü. Sanki birileri onu büyük bir acele ve panikle denize indirmiş ve o karanlıkta kaybolup gitmişti. Ama neden? Kaptanın değerli saati, karısının mücevher kutusu, tayfaların paraları, geminin yükü, her şey ama her şey yerli yerindeydi. Bu bir soygun değildi. Bir isyan izi de yoktu. Sadece mutlak ve açıklanamaz bir kayboluş. Gemi tam 9 gündür okyanusta, içinde tek bir canlı olmadan kendi kendine yol almıştı. Peki, bu 9 gün boyunca Mary Celeste'in dümenini kim tutmuştu? Gemi Cebeli Tarık'a çekildiğinde derhal soruşturma başlatıldı. İngiliz hakimler, müfettişler, denizcilik uzmanları hepsi o can alıcı sorunun peşine düştü. Bu 10 kişiye ne oldu? Ama tüm çabalar, tüm sorgulamalar koca bir duvara çarptı. Aylar süren incelemelerin ardından verilen resmi karar, tarihin en yetersiz açıklamalarından biri olarak kayıtlara geçti. Bilinmeyen nedenlerle terk edilmiştir. Peki teoriler ne diyor? İlk teori, alkol buharı patlaması. Bugün en güçlü ihtimal olarak bu görülüyor. Gemideki 1700 varil alkolden bazıları sızıntı yapmış, kapalı ambarlarda yoğun ve tehlikeli bir gaz bulutu oluşturmuştu. Varillerden sızan gazın patlayacağından korkan kaptan, herkesi filikaya bindirip gemiyi bir halatla arkadan takip etmek istemiş olabilir. Ve o halat kopunca 10 kişi sonsuzluğa mahkum oldu. Mantıklı mı? Belki. Ama gemide tek bir yanık veya izinin bile olmaması, diğer teoriler ise daha gerçeküstüydü. İsyan, korsanlar, dev ahtapotlar veya bir deniz hortumu. Kimileri aniden ortaya çıkan devasa bir hortumun mürettebatı güverteden silip süpürdüğünü iddia etti. Kimileri ise topluca cinnet geçirdiklerini. Hatta 19. yüzyılın o karanlık denizci efsaneleri fısıldanmaya başlandı. Gemiyi kollarıyla saran dev ahtapotlar, derinlerden gelen deniz yılanları. Kulağa bilim kurgu gibi gelebilir ama unutmayın, o dönemin denizcileri için bu canavarlar en az fırtınalar kadar gerçekti. Zamanla işin içine Arthur Conan Doyle'ın kurgusal katil hikayeleri, hatta Bermuda şeytan üçgeni ve uzaylı kaçırmaları bile eklendi. Ancak hiçbir teori o masadaki kurulu düzeni ve trabzanlardaki balta izlerini tam olarak açıklayamadı. Gizem çözülemedikçe efsane büyüdü ve gerçeği yuttu. Yıllar geçtikçe Mary Celeste gerçeklikten kopup bir efsaneye dönüştü. Mary Celeste o günden sonra denizciler arasında lanetli gemi olarak anıldı. Ona sahip olan, onunla sefere çıkan herkes ya iflas etti, ya hastalandı ya da tuhaf kazalar geçirdi. Kimse ona yaklaşmak istemiyordu. Ta ki 1885'e kadar. Son kaptanı sigortadan para alabilmek için onu Haiti açıklarında kasten batırdı. Mary Celeste sulara gömüldü ve sırrını da o derin karanlığa kalıcı olarak hapsetti. Üzerinden tam 150 yıl geçti. Yüzlerce kitap yazıldı, binlerce teori üretildi, filmler çekildi. Ama kesin bir cevap hala yok. Belki de Mary Celeste'in gizemi çözülmek için değil, bize okyanusun karşısındaki çaresizliğimizi hatırlatmak için vardır. Belki de okyanus bazı sırları sonsuza dek kendine saklamak istiyordur. Sizce o gemide gerçekten ne yaşandı? Bir insan hatası mı yoksa doğaüstü bir güç mü? Teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Arşivdeki bu gizemli dosyayı şimdilik kapatıyoruz ama unutmayın, gerçek bazen cevaplanmamış sorularda saklıdır. Bu gizemli yolculukta benimle olduğunuz için teşekkürler. Yeni bir dosyada görüşmek üzere.